Herkese selamlar, hayırlı bereketli Ramazanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Halkamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve halkanın içerisine 16 tane sık iğne örüyoruz. İpimizi ilk sık iğnenin tepesine kaydırıyoruz ve 3 tane zincir çıkıyoruz. Sıradaki ilmeğe bir tane trabzan örüyoruz. Yarım çekiyoruz. Badem yapacağız. Ve sıradaki ilmeğe bir tane ikili trabzan örüyoruz. Yarım çekiyoruz. Sonra hepsini birden kapatıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki ilmeğe bir tane ikili trabzan örüyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Bir tane daha aynı şekilde badem örüyoruz. Üçlü badem. Bu sıramız bir badem bir trabzan şeklinde devam ediyor. Aralarında 4 zincir çekerek. Evet, son trabzanı örüyorum. Son boşluğun ilmeğin içerisine. 4 tane zincir çekip ipimi kaydırıyorum ilk bademin tepesine. Ve şimdi boşluklara sık iğne yapmaya geçiyoruz. Şu oluşturduğumuz zincir boşluklarının içerisine 5'er tane sık iğne örüyoruz. Bademleri ve trabzanları atlıyoruz. Onların tepesine batmadan örüyoruz bu sık iğneleri. Sıranın sonunda ipimizi kaydırıyoruz ilk ördüğümüz bademin tepesine. Ve buradan 6 zincir çıkıyoruz. Şu sık iğneleri atlayıp trabzanın tepesindeki geçiş boşluğuna, geçiş ilmeğine zincirimizi sabitliyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Şu bademin tepesindeki geçiş ilmeğine zincirimizi sık iğne ile kapatıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde döneceğiz. Evet, şuralara zincirimizi kapatıyoruz. Son zincirimiz, ipimizi kaydırıyoruz. Ve şimdi zincir boşluğunun içerisine her birine 8'er tane sık iğne örüyoruz. Sık iğneleri atlıyoruz. Onların tepesine batmadan sadece zincir boşluklarının içerisine 8 tane sık iğne örüyoruz. Evet, sık iğneyi atlıyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. Bu şekilde döneceğiz sıramızı. Sıranın sonunda ipimizi kaydırıyoruz. 8 tane zincir çekiyoruz. Ve bir önceki zinciri kapadığımız sık iğneye, şuraya, bunun üzerindeki geçiş ilmeğine zincirimizi sık iğne ile kapatıyoruz. 8 zincir çekiyoruz. Ve boşluğu geçip bir önceki sık iğnenin, kapatma sık iğnesinin tepesindeki ilmeğe zincirimizi kapatıyoruz şuralara. Son zincirimiz, onu da kapattıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Ve boşluğun içerisine 3 tane sık iğne örüyoruz. 3 tane sık iğneden sonra 3 tane yalancı trabzan örüyoruz. Yarım trabzan. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı yere 3 tane yarım trabzan örüyoruz. Sonra 3 tane sık iğne örüyoruz aynı yere. Ve böylece bu zincirimizi tamamlamış oluyoruz. Zincir boşluğumuzu.
Şu sık iğnenin tepesine batıyoruz. Şu kapatma sık iğnesinin tepesine sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yere kapatıyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. Ve diğer boşluğa geçiyoruz. Bu sıra son sıramız. Birleştirmesini de göstereceğim. Diğer boşluğa da aynı şekilde 3 tane sık iğne örüyorum. 3 tane yarım trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane yarım trabzan, 3 tane sık iğne örerek zincirimi tamamlıyorum. Sık iğnenin üzerine sık iğne ile sık iğne yapıp 3 zincir çekip tekrar aynı yere sık iğnenin tepesine kapatıyorum. Şu geçişlerde zincirleri kapadığım sık iğnelerin tepesine. Bunlar önemli. Ara motifi bağlayacağım oraya. Şimdi böyle devam edip örünce motifimizi tamamlamış oluyoruz. Son sıra, ama ben bu sırada birleştirmeyi de göstereceğim. 3 yarım trabzandan sonra bir tane zincir çekiyorum ve şu diğer motifimin tepe noktaları var ya, onun hemen ikincisinden ilmeğimi alıyorum, bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum motifime, 3 tane yalancı trabzan örüyorum, 3 tane sık iğne örüyorum. Şu zincir kapadığım sık iğneler şunlar. Şuraya bir tane sık iğne örüyorum. 3 tane zincir çekip aynı yere kapatıyorum. Ve diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. 3 tane yalancı trabzan örüyorum. Ve bir tane zincir çekip hemen şu ikinci sivri uçtan şuradan tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıyorum. Çok sıkmıyorum. Çok yapıştırmıyorum. Hafif gevşek bırakıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa dönüyorum. 3 tane yarım trabzan örüyorum. Arkasına 3 tane sık iğne örüyorum. Nasıl dönüyorduk kenarı? O şekilde dönüyoruz. Sadece o tepedeki 3 zincirden kapatmaları, birleştirmeleri yapıyoruz. Aynı şekilde şu geçiş sık iğnesine, kapatma sık iğnesine bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Boşluğa tekrar 3 tane sık iğne. Arkasından 3 tane yarım trabzan. Bir tane zincir çekiyoruz ve diğer motife kapatacağız. Şöyle göstereyim. Evet, bu iki yerden birleştirdik. Burası bitti. Şimdi diğer motifimizi birleştireceğiz. Hemen şu uç noktadan içe doğru birinci uç noktadan tığımızı batırıp ilmeğimizi alıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve tekrar aynı boşluğa dönüp 3 tane yarım trabzan örüyoruz. Üç tane sık iğne örüyoruz. Ve sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne, 3 tane zincir ve sık iğne ile aynı yere kapatıyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. 3 tane sık iğne örüyoruz. 3 tane yarım trabzan örüyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve son bağlantımız. İkinci tepe noktasına da 3 zincir çektiğimiz şu tepeye de tığımızı batırıp ilmeğimizi alıyoruz, ipimizi hafif gevşek bırakarak bir tane zincir çekiyoruz ve tekrar boşluğa dönüp aynı şekilde 3 yarım trabzan, 3 sık iğne örüyoruz. Kalan zincir boşluklarını da aynı şekilde doldurup motifimizi tamamlayacağız. Buraları biliyorsunuz zaten.
Son zincir boşluğunda doldurduktan sonra hemen şu ilk sık iğnenin tepesine sık iğne örüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi kaydırıyoruz aynı yere. Bir tane ilmek yapıp bitiriyoruz. Şimdi orta motifimizin yapımına geçiyoruz. Halkamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve halkanın içerisine 16 tane sık iğne örüyoruz. İlk ördüğümüz sık iğnenin tepesine ipimizi kaydırıyoruz ve buradan 3 zincir çıkıyoruz. Badem öreceğiz. Motifimizde olduğu gibi şu göbeğe yapacağız. Üç zincirden sonra ipimizi doluyoruz ve sıradaki boşluğa bir tane trabzan öreceğiz. İkili trabzan yarım çekiyoruz. Yanındakine de trabzan örüyoruz. Yarım çekiyoruz. Hepsini birden kapatıyoruz. Hızlı geçiyorum çünkü göbekte görmüştünüz motifin göbeğinde. Sıradaki 4 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa bir trabzan örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Sıradaki 3 boşluğa her birine birer tane ikili trabzan yapıp yarım yarım çekip sonuncuda hepsini birden kapatıyorum. Buraya da badem örüyorum. Evet, bu küçük motifimizin göbeği. Bu şekilde dönüyoruz. Evet, son trabzanımızı da örüyoruz. İkili trabzanımızı hemen kalan o tek boşluğa. Sonra 4 zincir çekiyoruz ve ördüğümüz ilk bademin tepesine kaydırıyoruz. Şuraya. Bir tane zincir çekiyoruz ve şimdi şu boşluklardan, şu zincirlerden 3'er tane zincir vardı ya sık iğnenin tepesinde, ara zincirler. Oradan tığımızı geçirip ipimizi alıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve dönüp aynen bademin tepesine kaydırmayla kapatıyoruz. Zincir boşluğun içerisine 5 tane sık iğne örüyoruz. Göbekte de böyle yapmıştık zaten. Trabzanı geçiyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. 5 tane sık iğne örüyoruz. Bademin tepesine bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Evet, zaten bağlayacak başka yok, zincirler, bu ara zincirler. Tığımızı batırıyoruz diğer motifin o 3 zincirine. İlmeğimizi alıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve tekrar dönüp bademin üzerine kaydırmayla kapatıyoruz. Tekrar boşlukların içerisine 5'er tane sık iğne örüyoruz zincir boşluklarına. Trabzan atladık. Diğer boşluğa da 5 tane örüyoruz. Bademin tepesine bir tane sık iğne örüyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve diğer motifimizin şu aradaki 3 zincirine tığımızı batırıp bir tane zincir çekiyoruz ve bademin tepesine kaydırmayla kapatıyoruz. Burayı son birleştirmeleri yaptıktan sonra ipimizi kaydırıp ilk bademin tepesine, ilk birleştirme yaptığımız yere kaydırıp bitireceğiz. Evet, son kapatma noktamız kalan son zincirden, şuradaki zincirden tığımızı batırıyoruz, ilmeğimizi alıyoruz. Ve dönüp bademin tepesine kaydırmayla bir zincir çekip kaydırmayla kapatıyoruz. Ve kalan 2 zincir boşluğunda sık iğnelerle dolduruyoruz. 5'er tane sık iğne.
İpimizi ilk bademin tepesine, evet şuraya ipimizi kaydırıyoruz. Bir tane zincir çekip bitiriyoruz. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.